Burada neler oluyor? Bu Meryem mi? Yine bana gerçeği söylemedin. Alya, dur. Bana gereken tek kişi sensin. Meryem'i bir zamanlar sevdim ama şimdi sevdiğim tek kadın sensin. Biliyorum. Duygularından şüphe ettiğim için beni affet. Alya, sen benim tek ve gerçek aşkımsın. Alya hapishaneye varır ve tesadüfen Cihan'ın bir kadınla konuştuğuna şahit olur. Kadını hemen Meryem olarak tanır ve eline nasıl dokunduğunu fark eder. Olayı hemen anlamaya çalışmadan, Alya aceleci davranır ve konuşmaya müdahale etmeden ayrılmaya karar verir. Cihan onun varlığını fark eder ve her şeyi yanlış anlamış olabileceğini hemen anlar. Alya'ya yetişir, onu durdurur ve öncelikle onu sakinleştirmeye, desteğini ve yakınlığını göstermeye çalışır. Ancak daha sonra durumun düşündüğü gibi olmadığını açıklar. Alya'nın duygusal gerginliğini yavaş yavaş azalır ve açıklamayı dinlemeye hazır hale gelir. Meryem'den neden daha önce bahsetmediğini merak eder. Cihan bunu kasten saklamadığını, sadece hayatlarını etkileyen çok sayıda sorun nedeniyle doğru anı bulamadığını açıklar. Ayrıca onun durumunu da dikkate aldığını ve ek bir gerginlik yaratmak istemediğini söyler. Bundan sonra durumun özüne iner ve Meryem'in içinde bulunduğu koşulları ona anlatır. Durumunun ciddi olduğunu ve müdahale gerektirdiğini, bu yüzden uzak duramayacağını açıkça belirtir. Tüm bu olaylara paralel olarak, Alya ilk başta onu ciddi şekilde endişelendirmeyen, ancak genel olarak yorgun ve halsiz hissettiği, sürekli gerginlik ve çok sayıda problemle açıkladığı bir durumda, sağlık durumunda değişiklikler fark etmeye başlar. Cihan da bu değişikliklere dikkat eder ve durumunun nedenini anlamaya çalışarak endişelenmeye başlar. Ancak Alya bunun sadece stresin bir sonucu olduğuna onu ikna eder. Durum neredeyse bilincini kaybettiği bir anın ardından değişir. Bu olanları daha ciddi bir şekilde düşünmesine neden olur. Artık durumunu tamamen görmezden gelemez ve yavaş yavaş nedenin tamamen farklı olabileceği sonucuna varır. Olası bir hamilelik şüphesi onun için giderek daha gerçekçi hale gelir ve belirsizlikten kurtulmak için bunu kontrol ettirmeye karar verir. Test yaptırdıktan sonra, Alya şüphelerini doğrulayan bir sonuç alır. Bu haber onu şaşırttı ve kafası karıştı. Cihan'dan bir çocuk istemesine rağmen, şu anda hayatlarının istikrarsız bir durumda olduğunu ve başka bir çocuğun ortaya çıkmasının durumu daha da karmaşıklaştıracağını anlıyor. Bunu fark etmesi onu daha da endişelendiriyor, çünkü sadece kendisini değil, doğmamış çocuğun güvenliğini de düşünmeye başlıyor. Bundan sonra davranışları değişiyor ve Cihan onun daha içine kapanık hale geldiğini ve bir şeyler sakladığını fark ediyor. Durumunun nedeninin sadece fiziksel sağlığıyla sınırlı olmadığını hissediyor ve doğrudan neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor. Ancak Alya, şimdilik ona gerçeği söylememeye karar veriyor. Bu haberin Cihan'ı, özellikle Boran'a karşı, ani ve düşüncesizce davranmaya itebileceğinden korkuyor, çünkü onu ve doğmamış çocuğu her şekilde korumaya çalışabilir. Bu yüzden sessiz kalmayı seçiyor, bu bilgiyle kendi başına başa çıkmaya ve daha sonra nasıl davranacağını anlamaya çalışıyor. Bu karar onun için kolay değil, çünkü aralarında tam bir açıklık alışkanlığı zaten oluşmuş durumda, ancak sonuçlarından duyduğu korku onu bu prensipten geçici olarak uzaklaştırıyor. İçsel gerilim giderek artıyor, çünkü artık sadece dışsal koşullar konusunda endişeli değil. Aynı zamanda gerçeğin önemli bir kısmını da saklamak zorunda kalıyor. Bu da duygusal durumunu daha da karmaşıklaştırıyor. Alya haberi bir süre kendine saklamaya çalıştı. Ancak içsel gerilim ve durumun öneminin farkında olması uzun süre sessiz kalmasına izin vermedi. Cihan'dan saklayamayacağını anladı, çünkü hayatında meydana gelen değişiklikler ikisini de doğrudan etkiliyor. Sonunda dürüst olmaya karar veriyor ve hamileliği ona anlatıyor, kendi deneyimlerini ve bununla ilgili korkularını da gizlemiyor. Cihan'ın tepkisi duygusal ve samimi oluyor. Onun için bu haber beklenmedik ama çok sevindirici, çünkü bunu aralarındaki bağın biteydi ve hayatta yeni bir aşamanın başlangıcı olarak algılıyor. Aynı zamanda duygulardan hızla ikisinin de omuzlarına düşen sorumluluğun farkına varmaya geçiyor. İçinde bulundukları koşullar göz önüne alındığında,
önemli bir değişikliğin dikkatli bir yaklaşım ve net kararlar gerektirdiğini anlıyor. Bu nedenle ilişkilerini resmi düzeyde sağlamlaştırmaları gerektiği sonucuna varıyor. Ona göre evlilik, sadece duyguların bir tezahürü değil, aynı zamanda dış baskının tehdit olmaya devam ettiği bir durumda ailelerini korumanın bir yolu haline geliyor. Ancak Boran ile ilgili riskleri hemen hesaba katıyor ve açık eylemlerin durumlarını daha da karmaşıklaştırabileceğini anlıyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Cihan olayların gelişimi için daha temkinli bir seçenek öneriyor. Evlilik kararının en azından bir süreliğine gizli kalması gerektiğine inanıyor. Bu yaklaşım dikkat çekmeden ve Boran'a ek bir koz vermeden gelecekleri için önemli bir adım atmalarına olanak tanıyacak. Güvenlik konusu ön plana çıkıyor, çünkü artık sadece onlar değil, yakında dünyaya gelecek olan çocuk da söz konusu. Alya bunu duyunca duruma farklı bir açıdan bakmaya başlar. Kararının aceleden değil, onları koruma ve olası sonuçlardan kaçınma arzusundan kaynaklandığını anlar. Cihan'ın her adımı düşünüp tüm riskleri hesaba katmaya çalıştığını fark etmesi, onu yavaş yavaş sakinleştirir ve ona daha büyük bir güven duygusu verir. Böylece konuşmaları koordineli ve bilinçli bir şekilde hareket etme yolunda bir adım daha olur. Durumun duygusal algısından somut planlamaya geçerler ve artık her kararlarının sadece kendileri için değil, ailelerinin geleceği için de önemli olduğunu fark ederler. Olaylar Alya ve Cihan ilişkilerinin artık sadece duygusal düzeyde var olamayacağı gerçeğine daha da derinden götürür, çünkü her yeni durum sorumluluk, dengeli kararlar ve onlardan tam bir güven gerektirir. Hapishanedeki durum, duyguların algıyı ne kadar çabuk etkileyebileceğini ve kaçınılabilecek yerlerde bile gerilim yaratabileceğini gösterdiği için gösterge niteliğindedir. Aynı zamanda bu durum, aralarındaki bağın bu tür anlara dayanacak kadar güçlü olduğunu da teyit ediyor, çünkü konuşmaktan kaçınmıyorlar, aksine hemen gerçeği öğrenmeye ve yanlış anlamaların kök salmasına izin vermemeye çalışıyorlar. Buna paralel olarak, Alya'nın sağlığıyla ilgili olayların gelişimi, dış baskının içsel bir duruma geçmeye başladığını, sadece duyguları değil, fiziksel sağlığı da etkilediğini vurguluyor. Başlangıçta belirtileri görmezden gelme isteği, sürekli gerginlik içinde yaşamaya ne kadar alışkın olduğunu ve bunu normal olarak algıladığını gösteriyor. Ancak hamilelik haberi bu bakış açısını değiştiriyor ve onu durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmeye ve artık her kararın çok daha büyük bir ağırlığa sahip olduğunu fark etmeye zorluyor. Gizli evlilik fikri kendilerini dış müdahaleden koruma isteklerinin mantıklı bir devamı haline geliyor, ancak aynı zamanda açıkça değil, İhtiyat ve hesaplamayla hareket etmek zorunda kaldıklarını da gösteriyor.